Herkesin gizlice kurduğu o fanteziyi biliyorum. Biri gelse, beni bu hayattan çekip alsa ve bambaşka, zengin, sevildiğim, dertsiz bir hayattan nakletse. Buna hayat nakli diyorsunuz. Ama size acı bir gerçeği söyleyeyim. Eğer şu anki zihinsel yazılımınızla size Elon Musk'ın hayatına kopyala yapıştır yapsaydık, o imparatorluğu 3 günde batırırdınız. Çünkü sorun hayatınızın şartlarında değil, o şartları işleyen işletim sisteminizde. İnsanlar hayatlarının değişmesini istiyor ama kendi versiyonlarını değiştirmekten kaçıyorlar. Oysa asıl sihir burada. Eğer kişiliğinizin kodlarını değiştirebilseydiniz, daha dayanıklı, daha aktif bir siz olsaydınız, zaten o hayal ettiğiniz hayatın içinde uyanırdınız. Ama hocam kişilik değişmez, ben böyleyim dediğinizi duyar gibiyim. Bu kendinize söylediğiniz en büyük yalan. Bu videonun sonunda ben böyleyim mazeretini çöpe atıp beyninizdeki o hatalı kodları nasıl yeniden yazacağınızı, yani bilimsel adıyla üst bilişi kullanarak kaderinizi nasıl değiştireceğinizi öğreneceksiniz. Hoş geldiniz. Bugün size motivasyon değil, nörolojik bir yol haritası vereceğim. Kişiliğinizi bir yazılım gibi güncellemeyi 3 adımda inceleyeceğiz. İlk olarak kişiliğin ne demek olduğunu gerçekten anlamanız lazım. Çoğunuz kişiliği taşa yazılmış bir kader sanıyorsunuz. Yanlış. Bilimsel olarak kişilik sadece 3 basit bileşenden oluşur. Bilgiyi yorumlama şekliniz, koşullara tepki verme şekliniz ve davranışlarınız. Bunu bir bilgisayar algoritması gibi düşünün. Girdi var, işlem var ve çıktı var. İki farklı insanı aynı felaketin içine atın. Biri ben bittim, ben yetersizim derken diğeri bu uyumsuzluktan ders aldım, yoluma devam ediyorum diyebilir. Olay aynı, çıktı farklı. Neden? Çünkü aradaki işlemci yani kişilik farklı çalışıyor. Eğer hayatınızdaki sonuçları mesela terfi alamamak, terk edilmek, parasız kalmak gibi şeyleri değiştirmek istiyorsanız dışarıdaki olaylarla savaşmayı bırakıp içerideki işlemci yani yorumlama biçiminizi değiştirmek zorundasınız. Şimdi bu işlemcinin nasıl bozuk çalıştığını anlamak için gelin narsist zihin yapısına bir göz atalım. Bu örnek olayları nasıl yanlış yorumladığınızın en kristalize halidir. Diyelim ki bir satranç turnuvasındayız ve ben birinci oldum. Narsist bir arkadaşımız da ikinci oldu. Normal bir insan tebrikler, iyi oyundu der değil mi? Ama narsist zihin bu sıradan olayı kişisel bir saldırı olarak yorumlar. İçinden şöyle der: beni bu kadar kötü gösterdiğine inanamıyorum. Birinci olarak beni bilerek incitti. Bakın, olay sadece bir oyun ama yorumlama şekli bana saldırıldığı şeklinde. Ve daha da kötüsü bu yorum davranışa dönüşür. Gelip sizi suçlu hissettirmeye çalışır, manipüle eder. Neden? Çünkü onun çarpık mantığına göre siz ondan özür dilerseniz o kendini iyi hissedecektir. Kulağa delice geliyor değil mi? Ama durun ve düşünün. Siz de hayatınızda kaç kez sırf biri size istediğiniz tepki vermedi diye beni sevmiyor veya ben değersizim olarak yorumladınız. İşte bu kendi zihinsel narsizminizdir. Peki bu virüs zihninize nasıl bulaşıyor? Gelin mesajlaşma örneğiyle bunu somutlaştıralım. Diyelim ki hoşlandığınız kişi size 2 gündür mesaj atmadı. Bu sadece ham bir veridir. 2 gündür mesaj yok. Ama zihninizdeki ben ezik biriyim yazılımı devreye girerse bu veriyi şöyle işler. Bana yazmıyor çünkü ben bir zavallıyım. Ben sevilmeye layık değilim. Oysa o kişinin şarjı bitmiş olabilir, çok yoğun olabilir, binlerce sebep olabilir. Ama siz bir kere ben zavallıyım sonucuna vardığınızda davranışlarınız da buna göre şekillenir. Ona hediyeler almaya başlarsınız. Kendinizi küçültürsünüz. Sırf sevgi dilenmek için maddi verici olursunuz. Sonuç, etrafınızı sizin paranıza veya ilginize muhtaç asalaklarla doldurursunuz. Ve sonra neden hep böyle insanlar beni buluyor dersiniz. Onlar sizi bulmadı. Sizin ben ezik biriyim yazılımınız onları hayatınıza derledi. Tam şu an zihninizde aman tanrım bunu ben de yapıyorum diyen o sesi duyuyorsanız kanala abone olun. Çünkü bu kanalda sadece sorunu tespit etmiyoruz. Bu zihinsel düğümleri tek tek nasıl çözeceğinizin ileri seviye tekniklerini konuşuyoruz. Kaçırmanızı istemem. Peki bu döngüden nasıl çıkacağız? Çözüm, Budistlerin binlerce yıldır bildiği ama modern psikolojinin yeni keşfettiği ikinci ok prensibinde ve üst biliş kavramında yatıyor. Budizm der ki hayatta 2 okla vurulursunuz. Birinci ok başınıza gelen olaydır. Mesela terk edilmek, işten atılmak, hastalanmak gibi. Bundan kaçamazsınız. Ama ikinci ok o olaya verdiğiniz tepkidir. Kendinizi suçlamanız, öfkelenmeniz, utanç duymanızdır. Ve asıl acıyı veren o ikinci oktur. Biz psikiyatride buna meta duygu diyoruz. Yani kaygılı olduğunuz için kaygılanmak, korktuğunuz için kendinize kızmak. Sizi mahveden şey sosyal kaygı değil. Neden bu kadar kaygılıyım, ben aptalım diyen o iç sestir. Çözüm ne biliyor musunuz? Hayatınızı dışarıdan bir gözlemci gibi izlemeye başlamak. Buna üst biliş diyoruz. Düşünceleriniz hakkında düşünebilme yeteneği. Bir dahaki sefer reddedildiğinizde veya başarısız olduğunuzda durun. O otomatik tepkinin yükseldiğini fark edin. Şu an incinmiş hissediyorum ve zihnim bana yetersizsin diyor diyebilin. Zihninizin size sunduğu kanıtları objektif olmadığını, o anki duygularınızla kirlendiğini fark edin. Yogiler yani Budistler bunu yüzyıllardır yapıyor. Zihnin içeriğiyle, düşüncelerle savaşmıyorlar. Zihnin işleyiş şeklini izliyorlar. Siz olaylardan birinci oktan kendinizi hakkında sonuçlar çıkarmayı yani ikinci oku bıraktığınızda kişiliğiniz de otomatik olarak değişmeye başlar. Özetle dostlarım, hayat şartlarını kontrol edemezsiniz. Kimin sizi işe alacağını veya kimin sizi terk edeceğini kontrol edemezsiniz. Ama o deneyimden çıkardığınız sonucu %100 kontrol edebilirsiniz. Eğer ben kurbanım sonucunu çıkarırsanız kurban olursunuz. Eğer bu bir deneyimdi derseniz gelişirsiniz. Hayat nakli beklemeyi bırakın. Kendi zihninize bir versiyon güncellemesi yapın. Artık kişiliğin kader olmadığını, bir seçim olduğunu biliyorsunuz. Ama bu yeni kişiliği inşa ederken karşılaşacağınız en büyük engel ne biliyor musunuz? Dopamin bağımlılığı. Eski
Eski alışkanlıklarınız sizi geri çağıracak. İşte bu yüzden zihninizi bu değişime hazırlamak için başka bir videoda dopamin detoksunu nasıl uygulayacağınızı anlattım. O videoda görüşmek üzere.